Gözlerinizi kapatın ve sadece sesleri dinleyin. Bir şehrin karmaşasında kaybolan fısıltıları, bir kahkahanın samimiyetini ya da sadece bir sessizliği. Bu sesler zihninizde bir hikayeye dönüşüyor mu? Modern dünya görsel imgelerle dolu. Ekranlar, fotoğraflar, videolar, her şey gözümüzün önünde. Ancak en derin hikayeler aslında gözle görülemeyenlerde, yani sözcüklerin büyüsünde saklı. Bir yazarın masasındayız. Gün doğarken kalem kağıda dokunur. Daktilo tuşları karakterlerin sesini çağırır. Bu sesler bir hikayenin kalbidir. Ve işte burada başlıyor diyaloğun doğası. Peki sadece kelimelerden ibaret olan bir diyalog nasıl olur da bir hikayeyi can damarından yakalayıp bizi derinden etkileyebilir? Gelin hikaye anlatımının bu en güçlü aracı olan diyalog ve düşüncenin gücüne yakından bakalım. İyi bir diyalog, sıradan bir sohbete benzese de aslında bir sanat eseridir. Gereksiz kelimelerden arınmış, her repliğin bir anlam taşıdığı bir yapı. Tıpkı Pulp Fiction filmindeki o ikonik peynirli burger sahnesinde olduğu gibi. Karakterler günlük şeylerden konuşur ama her cümle onların kim olduğunu, neye önem verdiğini bize fısıldar. Unutmayın, iyi bir diyalog yazarını görünmez kılar. Sanki siz odanın bir köşesinde duruyorsunuz, karakterlerin kendi aralarındaki bir sohbetine kulak misafiri olmuşsunuz gibi hissedersiniz. Bu diyaloglar söylenenin ötesindeki duygusal katmanları, yani alt metni ortaya çıkarır. Söylenmeyenler bazen söylenenlerden çok daha fazlasını anlatır. İşte bu yüzden bir konuşma hikayeye katkı sağlamıyorsa onun orada yeri yoktur. Peki, ya sözcükler yetmediğinde ne olur? Cesaret edemediklerimiz, söyleyemediklerimiz, içimizde fırtınalar koparan ama dışarıya belli edemediğimiz duygularımız? Karakterler yalnızca konuşurken değil, susarken de bir şeyler anlatırlar. İşte bu noktada hikayenin en güçlü araçlarından biri devreye girer. Düşünceler. İçimizden geçenleri doğru bir biçimde ifade ettiğimizi sansak bile kelimeler yön değiştirebilir. Konuştuğumuz kişi başka bir şey anladığını sanabilir. Ya da bazen düşündüklerimizi söylememeyi tercih ederiz. Düşünceler bir kelimeden oluşan kısa bir iç monolog olabileceği gibi bir sayfayı dolduran uzun bir anlatı da olabilir. Düşünceler diyalogların ifade edemediği durumlara dikkat çeker ve hikayenin derinliğini artırır. Söylenmeyeni ortaya çıkarır. Bir karakterin söyledikleriyle düşündükleri arasındaki fark onun gerçek duygularını ve çatışmalarını gösterir. Bu okuyucuya karakterin iç dünyasına dair bir pencere açar. Yaşamda içimizden geçenleri tam olarak ifade etmek her zaman mümkün olmaz. Bazen cesaretimiz eksik kalır, bazen zamanımız yetmez, bazen de sözcüklerimiz yanlış anlaşılır. Roman ve öykülerde düşünceler, karakterlerin iç dünyasını açığa çıkarmanın güçlü bir yoludur. Düşünceler, diyaloglarla aynı sınıfta yer alsa da farklı bir yapı ve işleve sahiptir. Diyaloglar, karakterlerin dışa vurduklarını yansıtırken, düşünceler, söylenmeyenleri ve iç dünyayı ortaya koyar. Düşünceleri yazarken karakterin sesine sadık kalmak önemlidir. Düşünceler, karakterin konuşma tarzına uygun olmalı, ancak daha serbest ve akıcı bir yapıya sahip olabilir. İşte düşünce yazarken dikkat edilmesi gerekenler. Düşünceler karakterin zihnindeki akışı yansıtmalıdır. Bu bazen düzensiz veya fragmanlı bir anlatımı gerektirebilir. Düşünceler hikayeyi ilerletmeli veya karakterlerin iç dünyasını derinleştirmelidir. Gereksiz veya alakasız düşünceler anlatıyı yavaşlatabilir. Düşünceler karakterin duygusal durumunu ve çatışmalarını açığa çıkararak hikayeye duygusal bir katman eklerler. Diyaloglar ve düşünceler hikayenin iki farklı yüzünü temsil ederler. Diyaloglar karakterlerin iç dünyaya sunduğu yüzü yansıtırken, düşünceler onların iç dünyasını açığa çıkarır. İyi bir hikaye bu ikisi arasındaki dengeyi kurar. Bir karakterin dışarıdan sakin göründüğü bir sahnede
Düşünceleri onun içindeki fırtınayı gösterebilir. Bu zıtlık hikayeye dramatik bir derinlik katar. Kısacası düşünceler yazılmamış şeyleri ortaya çıkarabilir. Diyalog yokken bile bir şeyler söylemeye yardımcı olur. Sıradan anlara çekicilik katar. Karakterin söyledikleriyle düşündükleri arasındaki farkı görünür kılar. Diyaloglar, karakterlerin söylediklerini yansıtırken, söylenmeyenler de bir o kadar önemlidir. Karakterlerin neleri söylemediği, nasıl söyledikleri veya hangi kelimeleri seçtikleri onların iç dünyasını ve ilişkilerini açığa çıkarır. Karakterlerin düşüncelerine de diyaloglarda yer vermek, onların iç dünyasını yansıtmak için etkili bir yöntemdir. Ancak bu düşünceler kısa ve öz olmalıdır. Gerçek hayatta sürekli kendinden bahseden insanları dinlemekten hoşlanmadığımız gibi, bir hikayede de abartılı bir şekilde kendi yaşamından veya görünümünden bahseden karakterler itici olabilir. Diyalog ve düşünceler bir hikayenin iki farklı ama ayrılmaz parçasıdır. Biri dış dünyayı, diğeri iç dünyayı yansıtır. İyi bir hikaye bu ikisi arasındaki dengeyi bulur. Diyaloglarımız karaktere özgü olsun. Hikayenizi ileri taşıyan, alt metin barındıran ve klişelerden uzak duran cümleler kurun. Ve unutmayın, karakterleriniz sadece konuşurken değil, aynı zamanda susarken de çok şey söylerler. Şimdi kalemi elinize alın ve karakterlerinize sadece konuşmayı değil, hissetmeyi ve düşünmeyi de öğretin. İşte o zaman hikayeleriniz gerçekten yaşayacak. Diyalogların gücü sizin elinizde. Sırları keşfedin, hikayelerinizi dönüştürün. Diyaloglarla ilgili daha derin bilgiler edinmek için açıklamada yer alan linklerden Kemal Tuğan'ın kitaplarına ve eğitimlerine ulaşabilirsiniz. Abone olarak, videoyu beğenerek bize destek olun ve yorumlarda deneyimlerinizi paylaşın. Görüşmek üzere.